Herkese merhabalar, ben Emine Karaşahin. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz son derece yapımı basit olan çantayı çalışacağız arkadaşlarım. Bakın, sadece zincirlerden yani kafeslerden oluşan bir çanta, yapımı çok kolay. Özellikle yeni başlayan arkadaşlarımız rahatlıkla yapabilirler diye düşünüyorum. Şöyle bakın, içine de bir astar dikimi yaptım. Gördüğünüz gibi herhangi bir cep yapmadım. Son derece geniş, rahatlıkla her şeyi alabilecek büyüklükte. Ölçülerini videonun içerisinde sizlerle paylaştım. Evet arkadaşlarım, beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Sizler de hazırsanız hemen başlayabiliriz. Evet arkadaşlarım, tekrar merhabalar. Şöyle bir kullanmış olduğum ipliği sizlere göstermek istiyorum. Bakın, Sultan Soft Makrome, 200 gramda 120 metre var. Şöyle özelliklerine bakacak olursak %100 polyester. Bakın, başka da bir bilgi yok arkadaşlarım. Muhtemelen 3 milimden daha kalın bir iplik. Tam olarak bilemiyorum ama 3 milim bundan daha ince, onu biliyorum arkadaşlarım. Evet, hemen başlayalım isterseniz. Tığ olarak biraz ince bir tığ seçtim. Çünkü elim birazcık gevşek. Dolayısıyla bakın, 3,5 milimlik bir tığ ile öreceğim arkadaşlar. Bakın, bayağı kalın bir iplik. Ben size hem zincir sayılarını hem de ölçü de vereceğim arkadaşlarım. İpler çünkü birbirini tutmayabilir. Evet, şöyle bir ipimi sabitledikten sonra toplam 21 tane zincir çekiyorum. 1 2 gevşek çekiyorum, bakın. 3 4 sıkmıyorum. 5 6 7 8 şuradan başlayalım. Hemen hemen 15-16 santim arası arkadaşlarım. Şimdi bakın, zincirim şu şekilde düz tarafı, şurası arka tarafı. Şöyle çeviriyorum. Arkasını çevirin. Şu şekilde. Hemen şu değil, bir sonrakine giriyorum. Ve buraya toplam 20 tane sık iğne yapacağız. Çok elinize sıkmayın. Normal örün. Bu şekilde bakın, arkalarından alarak 20 tane sık iğne yapacağız. Sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. En sonuncuya da böyle girelim. Şimdi sona gittiğimizde bir zincir çekiyorum. Dönüyorum ve hemen şu ilkine değil, ikinciye batıyorum. Evet, sona kadar gidelim. Evet, sona kadar ikinci sıra sık iğnemi yaptım bakın. Şimdi bir zincir çekiyorum, dönüyorum. İlkine değil, bir yanına giriyorum. Şimdi bu şekilde toplam 1-2 sıra yaptık. 3 sıra daha yapalım. Yani toplamda 5 sıra sık iğne olacak arkadaşlarım. Yapalım ve tekrar geldiğimizde beraber sayalım. Evet, 5. sırayı bitiriyorum arkadaşlarım. Bitirmek üzereyim ve bitirdim.
Şimdi bakın 1, 2, 3, 4, 5. Tam 5 sıra sık iğne yaptım. Şimdi size tekrar buranın ölçüsünü vermek istiyorum. Şöyle başlamış olduğum yerden bakın biten yere kadar 16 santim. Şu şekilde göstereyim bir de. Şöyle. Bakın burası da 4 santim. Şimdi devam edelim. 5 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Çeviriyorum. Şurada bakın. Birinci değil, ikinciye geldim. Ve buraya sık iğne ile bağladım. Tekrar 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen yanına. Buraya değil, buraya. Atlama yapmıyorum bakın. Her bir sık iğneye 5 zincirlere sabitleyeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen bak yanına. 1, 2, 3, 4, 5. Beş zincir çektim yine. Bak. Hemen bunun yanına. Hiç atlama yapmadan. Şimdi sonuna kadar gidelim bu şekilde, sonra sayalım kaç tane var bunlardan, bir sağlama yapalım. Bir, iki, üç, dört, beş. Şöyle gidelim. Evet. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şöyle bir tane de şuraya yapacağım arkadaşlarım. Evet. Şöyle. Şimdi bir sayalım kaç tane olmuş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Toplam 19 tane olmuş bundan. Evet, 19 tane ile şimdi devam edeceğiz. Bu sayı hiç değişmeyecek. Bitene kadar hep saydığınız zaman 19 olacak. Yukarı nasıl çıkacağız bakalım. Burada bakın bunu böyle sabitledikten sonra 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5. Çeviriyorum. Şöyle ortasına giriyorum. Şu şekilde. 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5. Yine geliyorum ortasına. Tekrar 5. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bak ortasına giriyorum. 4, 5 zincir. Hemen file yapıyoruz. Çok basit, ortasına giriyoruz. Sona kadar gidelim. Sonda dönüşü göstereyim. Sonra sayı vereyim. Evet, bakın sona geldik burada. 5 zincirimizi çekelim yine. 1, 2, 3, 4, 5. Sondaki zincirin içine sabitledik. Burada tekrar dönerken ne yapacağız? 5 zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. Çevirdim. Bak buraya hemen giriyorum. Bu şekilde devam ediyorum. 5 zincir diğer kafesin içine. 1, 2, 3, 4, 5 zincir diğer kafesin içine. Şimdi bunu bu şekilde toplam 25-26 sıra kadar bir yükseltelim. Fakat ben yine geldiğim zaman net sayıyı sizlere söyleyeceğim arkadaşlarım. Şu an bilmiyorum çünkü ne kadar yapmam gerektiğini. Çünkü
çantamızın büyüklüğünü ne kadar istiyorsak o kadar uzatacağız. Şimdi ben bir 26-27 sıra yapıp döneceğim. Sonra size net bir rakam vereceğim. Siz videoyu kapatmazsınız. 30 saniye sonrasına bakarsanız zaten görürsünüz. Ben şu anda kapatıyorum. Arkada bunu yükseltiyorum ve sonra tekrar geliyorum. Evet arkadaşlarım, bakın tam şu kareleri saydım. 25 sıra örmüşüm. Bakın sıra olarak sorarsanız tek tek saydım. 25 sıra file örmüşüm. Şuradan başlayıp bakın tam şu başlamış olduğumuz yerden başladım. Şuraya kadar baktığınız zaman da 52-53 santim kadar yükseltmişim. Yine siz bunu kendiniz nasıl büyüklük istiyorsanız, bu ikiye katlanacak çünkü birazdan. Yarı yani 20 neredeyse işte 53 şurayla birlikte bakalım. 56 bir 4 santim daha sık iğne yapacağız şimdi. 60 neredeyse 30 olmuş olacak çantamızın yüksekliği. Evet arkadaşlar, bakın alta astar olarak kullanmayı düşündüğüm keten astar kumaş diyelim. Şimdi buradayken, bakın bu aşamadayken ölçünüzü alabilirsiniz. Şuradan bakın tam başladığı yerden bitişe kadar ölçersiniz. Boyunu da şuraya kadar alırsınız. Tekrar burası da yine bu şekilde gelmesin. Yine aynı şekilde burada eni nasılsa burada o şekilde gelsin. Ve komple dikdörtgen şeklinde bu aşamadayken ölçünüzü alabilirsiniz. Bu da fikir. Ben de şimdi öyle yapacağım. Evet, bakın buradan başladığımız zaman buranın ölçüsü de tam 50 santim. Gördüğünüz gibi. Yani 50 santim eninde, boy olarak ise bakın boyunu şuradan alalım. Şöyle dikerken şöyle biraz içeride bırakacağım. Ama işte dikiş kısmını içeri kıvırırız arkadaşlarım. Önemli değil. Şöyle boy olarak ise bakın 54, 56, 57, 58 hemen hemen 60 santimlik bir boy çıkarabilirsiniz. Yani 50'ye 60 santimlik bir ölçümüz var şu anda. 1, 2, 3. 3 zincirimi çektim. Bakın buraya geldim. Bir sık iğne. Yan tarafa gittim. Bir sık iğne. Diğerine geldim. Her birisinden böyle bir sık iğne çıkaracağız. Sıkalım, gevşek bırakmayalım arkadaşlar. Şöyle. Toplam başta 20 tane sık iğnemiz vardı hatırlarsanız. Şimdi burada da yine 20 tane sık iğneyi tamamlayacağız. Her birisinden birer tane alıyorum. Eni 50 santim dedim ya arkadaşlar. Tam 50 çıkartmayın. Birer santim de dikiş payına düşünün. Eni 52-53 santimlik olsun mesela. Hani onu düşünürsünüz diye söylemedim. Ama yine başlayan hiç bilmeyen arkadaşlarım için söyleyeyim. Kumaşı keserken her zaman birer santim kenarlardan 1-2 santim fazla kesmemiz lazım ki dikiş payı olarak gidecek çünkü. Şimdi şurada bir sayalım kaç tane oldu.
Ve dönüyorum burada bakın. Başta nasıl 20 tane sık iğnemiz olduysa burada da olacak. 1-2 tane fazla olursa hemen eksiltin arkadaşlar. Bu sık iğneden sonra şu ikinci sırada bakın nasıl eksilteceksiniz. Şöyle yaparsınız. Bir de böyle yaparsınız. Eksiltirsiniz. Eğer fazla geldiyse. Toplamda 20 sık iğne de bu tarafta olacak. Nasıl başladıysak o şekilde bitecek. Şimdi ikinci sık iğne sırasını yapıyoruz. Biraz önce birinciyi yaptık. Şu anda ikinci sırayı yapıyoruz. 5 tane sık iğne yapmıştık. 5 sıra. Dolayısıyla bu sıradan sonra 3 sıra daha sık iğne yapacağız. Bir zincir çevirdim. Şimdi aynı şekilde 1, 2, 3. 3 sıra daha yapalım. Yani toplamda 5 sıra olacak. Şimdi bakın 5 sıramızı tamamladık. Geldik arkadaşlarım. Şuradan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Toplamda 5 sıra yaptım. Şimdi burada sap için zincir çekip tekrar şuraya monte edeceğiz. Şöyle çevirdim. Modelimi çevirdim arkadaşlar. Ve toplam 50 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ...59 ve 60. Tam 60 tane zincir çektim arkadaşlarım. Şimdi ölçmek istiyorum. Şuradan bakalım. Evet, toplam 47 santim falan oldu. Evet, bu şekilde 60 zincir çektim. Kolumuza takacağız. Dolayısıyla uzunluğunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Şimdi burada bakın buradan başladık. Böyle görüyor musunuz? Şuraya diğer tarafa geliyorum. Şöyle bakın. Tam köşesine giriyorum ve sık iğne yapıyorum. Şimdi burada şöyle her bir sık iğnenin içinden sık iğne geçirelim. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın şurada 5 sıra yapmıştık. 5 sık iğnemizi yaptık. Şimdi şuradan da bir tane çıkaralım. Alt. Şimdi şuraya geldiğimiz zaman bakın. Boydan boya şuradan itibaren diğer tarafa kadar sık iğne yapacağız. Bakın buradan başlıyorum. Buraya kadar sık iğne yapacağız. Nasıl yapacağız? Onu göstereyim. Bir zincirin tam ortasına yapacağım. Bir de şuraya. Bak, bir sık örüyorum. Ortasına. Bir araya. Bir sık iğnenin ortasına. Bir araya. Bir sık iğnenin ortasına, bir de araya.
Evet. Tekrar bakın. Sık iğnenin, zincirin içinden bir tane, bir de şu bağlantı noktasından çıkarıyoruz. Bir zincirin ortasından, bir şöyle arada. Şimdi bunu bakın, buradan başladık. Buraya kadar aynı gösterdiğim şekilde yapalım. Şöyle bir de evet, bir zincirin ortasından, bir şu bağlantı yaptığımız yerden, bir zincirin ortasından, bir de şuradan, bir zincirin ortasından, şöyle bir zincirin ortasından, bir zincirin ortasından, bir bağlantı yerinde. Dediğim gibi diğer tarafa kadar, şöyle şuraya kadar yapalım. Burada görüşelim. Evet, bakın sona kadar geldim arkadaşlarım. Şöyle şuradan da bir tane alalım. Size söylemiş olduğum yere geldim. Diğer tarafa. Şimdi bakın, burada 60 tane zincirimizi yaptık. Geldik buradan, sık iğnelerimizi çıkardık. Şimdi şuradayız. Yine 60 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4. Evet, 47 hemen hemen aynı oldu arkadaşlarım. 60 tane zincirimi çektim. 47 santim. Yine bu sefer ne yapıyorum? Bakın. Şuraya, yani şöyle getirelim. Şuraya giriyorum. Şöyle biraz alttan bağlayacağım. Sağlam olsun. Evet, tam köşeye bakın. Sık iğne yaptım. Şu ipi de yürüteceğim alt tarafta. Şunu. En sonunda yakacağım arkadaşlar ucunu. Makrome ipler çözülür. Mutlaka yakın, başını sonunu, kırılan ipleri mutlaka yakmamız lazım. Sökülür çünkü. Evet, şöyle. Ne yapıyorduk şimdi? Şuradan bir tane. Bir tane de birleşme yerinden. Şu aradan bir tane. Bir tane de birleşme yerinden. Bir tane aradan, bir tane birleşme yerinden. Bir tane böyle zincirin tam ortasından, bir tane de şöyle birleşme yerinden.
Şimdi yine aynı şekilde buradan geliyorum buraya kadar. İlk yapmış olduğumuz zincire kadar, şuraya kadar örelim ve gelelim. Şurayı yapalım kamera arkasında. Evet, bakın zinciri çektiğim yere kadar geldim. Şimdi zincirimiz yine böyleydi. Normalde ne yaparız? Şuralara girer öreriz, değil mi? Şimdi öyle yapmıyoruz. Bakın yine zinciri çevirelim şöyle. Şöyleyken bak yine şöyle çevirelim ve şuralardan yine bakın şu arka taraflardan alarak zincirimizin üzerine sık iğnemizi yapalım. Şöyle tek tek bakın şu şekilde yine burası böyle dursun diye şöyle göstereyim biraz da yakınlaştırarak. Bak zincirin düz tarafı arka tarafı. Şöyle giriyorum. İlk başta başlarken de böyle yapmıştım ya. Yine sık iğnelerimi bu şekilde yerleştiriyorum bakın. Çok gevşek falan örmeyin. Bu sap kısmını ben şu anda sıkı örüyorum arkadaşlar. Sap yani kendini bırakır. İçerisine malzeme de konulduğu zaman normal örgünüzden daha sıkı örün saplarını. Evet, bu şekilde burayı bir bitirelim. Şuraya gelelim. Şuraya kadar gelelim. Evet. Bakın buraya kadar ördüm. Şimdi tekrar şöyle şurayı da alalım. Aynı şekilde biraz önce sık iğne yaptığımız yerin üzerine tekrar sık iğne yapacağız arkadaşlarım. Şöyle. Şimdi bu aşamada toplam ben 5 sıra sık iğne örmeyi düşünüyorum. Şu birincinin dışında. Yani şu ilk yaptığımızla birlikte 6 diye düşünüyorum. Ama siz yine bir sonraki saniyelere bir bakın arkadaşlar. Çünkü 5 sırada olabilir. Şu sapın durumuna göre karar vereceğim. Şimdi biz şöyle yapalım bir. 4 sıra. Bunun üstüne bir 4 sıra daha örüp gelelim. Yani şurayla birlikte 5 sıra örüp gelelim. Sonra son bir sıra daha yapıp yapmayacağımıza beraber karar verelim. Şimdi yine bakın sık iğne yapacağız. Başka yaptığımız bir şey yok. Buraya kadar yine şu zincirin olduğu yere kadar şuraya kadar sık iğnemizi yapalım. Burada tekrar görüşelim. Şimdi bakın yine söylediğim yere kadar geldim. Artık her bir sık iğnenin içine batarak tekrar bir tane daha yapıyoruz. Yine zincire geldik. Bakın. Şöyle bir düzleyin arkadaşlar. Daha sonra nasıl yapıyorduk? Bakın. Burada düz tarafı şöyle çeviriyorduk. Bu şekilde yine tek tek şöyle alarak sık iğneler şeklinde yine diğer tarafı yaptığımız gibi
zor değil. Ben biraz kamera altında olduğum için. Bakın böyle yapınca şu alt taraf ne kadar düzgün duruyor. Evet. Bunu da böyle yine buraya kadar örelim. Ve burada görüşelim. Evet, bakın bu sapı da şimdi yaptım. Tekrar aynı şekilde evet, şuraya bir tane daha yapmamız lazım. Sık iğne ile devam ediyorum. Yine her birinin evet, hala ikinci sıradayız arkadaşlar. İkinci sık iğne sıramızdayız. Yani kulptan buradan bakarsanız zincirin üstüne daha birinci. Fakat şurada birinciydi bu. Şu anda ikinci sıradayız. Evet, sadece bu şekilde sık iğneler yapacağız. Yine buraya bakın, şuraya gelelim, şuraya kadar yapalım. Şu anda yeni sık iğne sıramıza başlıyorum arkadaşlarım. Bakın, sap kısmından. Şimdi şu an sapta ikinci sıradayız. Burada ise üçüncü sıradayız. Şimdi gösterdiğim gibi bakın. Şöyle bakın. Hiçbir şey yok. Artırma, eksiltme yok arkadaşlarım. Gösterdiğim gibi. Buradan burayı örüyorum. Burayı sık iğne yapıyorum. Tekrar buraya gelip burayı da örüyorum. Tekrar buraya. Toplam 3 sıra daha yapalım. Gelelim ve ondan sonra karar verelim. Bir sıra daha yapalım mı yoksa 4 sıra, 5 sırada bırakalım mı diye. Şu anda yapacağımız şey, bakın. Burada 1-2 sıra yaptık. Şu anda yeni bir sıraya başlıyoruz. Dolayısıyla 3 sıra daha örüp burada tekrar görüşüyoruz. Evet, bakın başlamış olduğum yere kadar geldim. Şurada. Burası 1, 2, 3, 4. Şurası ise alttan saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5 sıra. Burada ben artık bitiriyorum arkadaşlarım. Şurada şöyle İsterseniz şöyle buharlı bir ütüyle elinizle açabilirsiniz arkadaşlarım. Şu şekilde şöyle açıp esnetebilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, bugünlük benden bu kadar. Çantamızı bitirmiş olduk. Şu sap kısmını isterseniz biraz daha uzun da yapabilirsiniz. 47 santim yapmıştım. Hatırlarsanız 50, 55, 60'a kadar çıkarabilirsiniz. Kendiniz nasıl istiyorsanız, nasıl uygun buluyorsanız o şekilde kolunuza göre ayarlayabilirsiniz. Evet, bugünlük benden bu kadar. Umarım videom anlaşılır olmuştur. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın lütfen. Başka videolarda yeni modellerle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.